Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle görmüş olduğunuz çok kolay bir küçük fil öreceğiz. Biliyorsunuz daha önce de küçük benzer karakterler örmüştüm. O karakterlerin devamı olarak da bir fil öreceğiz. Böyle çok kibar, çok naif ve çok hızlı bir şekilde örebileceğiniz bir oyuncak. Yine bunun için zeminde ben lila renkte bir ip kullandım. Yine amigurumi için kullanılan iplerden markalardandı. Siz de istediğiniz markayı tercih edebilirsiniz. Yine 2 milim kalınlığında bir tığ kullandım. İlmek belirleyiciye ihtiyacınız olabilir. Kilitli gözlere ihtiyacınız yok. İplerle birlikte işleme yapıyoruz aslında fil için. Bir de kalp yapmak için istediğiniz renklerde bir ip kullanabilirsiniz. Hazırsanız bu sevimli fili örmeye hep birlikte başlayalım. Evet. Zemin için kullanmak istediğimiz renkle tığımızı aldık. Yine her zamanki gibi sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 2 4 6. Sihirli halkamı sıkıca kapatıyorum. Sıkıca kapattıktan sonra 4 sıra 6 sık iğne örüyorum. 4 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğim. Şimdi örgüm küçük olacağı için içe doğru bükülüyor. Bunu dışa doğru şöyle elimizle düzeltip örmeye devam edelim. Şimdi bir tur ördük. 3 tur daha öreceğiz. İsterseniz ilmek belirleyici siz takın. Ben burada pratik olsun diye ipi döndürüyorum. Bir sıra örmüştüm. 3 sıra daha öreceğim. Toplamda 4 sıra olacak. Tek parça halinde öreceğiz. Herhangi dikme işlemi falan yapmayacağız. Bir, iki, üç. 3 sıra ördük. 2, 3, 4, 5. Evet, 3 sıra boyunca 6 sık iğne ördük. Şimdi bir sık iğne ör, bir artır yapıp ilmek sayımızı 9'a çıkartacağız. Bir sık iğne ördüm. İkinciye çift battım. Yine bir sık iğne ördüm. İkinciye çift battım. Son kez bir sık iğne ördüm. İkinciye çift battım. 2, 4, 6, 8, 9 tane sık iğnem oldu şu anda elimde. Şöyle yapayım ben ipimi. Daha sonra keserim zaten. 9'a çıkardık. 2 sıra 9 sık iğne örüyorum. Hiç artırma eksiltme yapmıyorum. 2 sıra 9 sık iğne öreceğim. Birinci turumu tamamladım. Şimdi bir kez daha düz öreceğim.
Evet, düz örme işlemi tamamladım 2 tur boyunca. Burundan başlayarak örüyoruz. Sonra artıra artıra gövdeye gideceğiz aslında. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. 3 sık iğne öreceğiz. 3 sık iğne ördüm. 1 2 3. Şimdi 3 tane sık iğne üst üste artıracağım. 3 kez artırma yapıyorum şimdi. 1 2 3. Sonra kalan sık iğne 3 taneyi zaten 3 tane tek örüp sıramı tamamladım. Şimdi yine 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3. 3 tane sık iğne ördüm. Sonra burada 6 kez çift batıyorum. 1 artırdım. 2 artırdım. 3 artırdım. 4 artırdım. 5 artırdım. 6 da son kez artırıyorum. Yani çift batıyorum yine. Üst üste. Kalan son 3 sık iğneyi düz bir şekilde örüyorum. Ördüm. Son kez de şöyle bir şey yapacağız. 6 sık iğne örüyorum. 1 3 4 5 6. Şimdi 2 kez üst üste artırıyorum. Artırdım. Yine artırma işlemine devam edip 6'ya tamamlayacağım. 2 tane yaptım. 4 kez daha artırma işlemi yapıyorum. 4 oldu. 5 oldu. 6 oldu. Zaten sonra da 6 tane ilmeğim kalıyor. 6 ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ördüm. 6 tane ördüm. Şu an elimde 24 tane, bakın şöyle bir şekil oluştu. 24 tane de ilmeğim var. Şimdi ilmek belirleyicimi de takayım ben artık. İpim kısa kaldı çünkü. Şimdi şöyle yapacağız. 3 sık iğne ör 1 artır. Onu tamamlayacağız. Sonra 4 sık iğne ör 1 artır yapacağız. İlmek sayımızı 36'ya çıkaracağız. 3 sık iğne ördüm. Dördüncüye çift battım. 3 sık iğne ördüm. 2 3. Dördüncüye çift battım. Turumu aynı şekilde tamamlıyorum. 6 kez artırma yapmış olup ilmek sayımı 30'a çıkartıyorum. Evet, tamamladım. Şimdi 4 sık iğne ör 1 artır yapıp ilmeğimi 36'ya çıkartacağım. 1 2 3 4. Şimdi 5. de artırdım. Tur sonuna kadar 2 3 4
5, 6. Tur sonuna kadar dediğim gibi 4 sık iğne ör, 1 artır işlemi uyguluyoruz. Evet, 4 sık iğne ör, 1 artır işlemini de tamamladım. Şu an elimde gördüğünüz gibi böyle bir şekil oluştu. Toplam 36 tane de ilmeğim var. Şimdi artırma eksiltme işlemlerini yapmayacağız. Düz bir şekilde öreceğiz. Toplam 11 sıra boyunca düz öreceğiz. Hiç artırma eksiltme işlemi yapmıyoruz. Toplam 11 sıra sadece 36 sık iğne öreceğiz. ...11 sıra boyunca düz örelim. Sonra eksiltme işlemlerinde tekrar buluşacağız. Evet arkadaşlar, 11 sıra düz örgümüzü tamamladıktan sonra azaltma işlemlerine geçeceğiz. Biraz daha küçük olsun isterseniz 11 sıra yerine 8 sıra, 9 sıra, 10 sıra da örebilirsiniz. Şimdi yine 4 sık iğne ör, 1 artıra kadar artırmıştık. Şimdi de tam tersini yapacağız. 4 sık iğne ör, 1 eksilt yapacağız. 2 3 4 4 sık iğne ördüm. 2 sık iğnemin ucundan aldım, eksilttim. Yine 4 sık iğne düz ördüm. 1 2 3 4 4 sık iğne ördüm. Yine 2 sık iğnenin ucundan aldım, kestim ve 1 sık iğneye düşürdüm. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne ör, 1 eksilt yapıyorum. Sonra 3 sık iğne ör, 1 eksilt yapacağım. Sonra 2 sık iğne ör, 1 eksilt. Sonra 1 sık iğne ör, 1 eksilt yapacağım. Kapanana kadar aynı şekilde azaltmaya devam edeceğim. En son 6 tane sık iğne kalana kadar azaltacağım. Sonra da iğne yardımıyla filin bedenini tamamen kapatacağım. Yine 3 sık iğne ör, 1 eksilt yaptıktan sonra da siz örgünüzü doldurup eksiltmelere devam edin. Şimdi yine dediğim gibi 1 2 3 4 turumu tamamladım. 4 sık iğne ör, 1 eksilt yaptım. Bundan sonra 3 sık iğne, 1 eksilt yapacağım. Sonra 2 sık iğne, sonra 1 sık iğne ör, 1 eksilt. Sonra da 6 tane eksiltme yapacağım. 6 tane ipim kalacak. Sonra onu iğne ile hep birlikte kapatırız. Şimdi turumuza devam edelim. 3 sık iğne ör, 1 eksilt yapalım. 3 sık iğne ör, 1 eksilt. Evet, azaltma işlemlerini tamamladım. Bakın içine elyaf doldurdum. Doldurduktan sonra kalan sık iğnelerimi azaltıp
En son bir sık iğne ör bir azalt yapmıştım. Şimdi 6 azalt yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 azaltıyorum. Şimdi tam kapanmıyor ya, böyle olunca bunu iğne yardımıyla kapatacağız aslında. Biraz kesiyorum. İyice doldurmadan bu sırayı yapmayın. İyice doldurduktan sonra yapın. Zaten böyle minik bir fil oluşturacağız. Buraya da kalpler yapacağız. Ayaklarını da yapacağız. Şimdi iğnemizi aldık. İpimizi geçirebilirsek geçirdik. Şimdi kalan 6 tane sık iğnenin ön taraftaki yani ortasından iğnemi geçiriyorum. 4 5 ve 6 çekip bakın sıkıca 0'a 0 kapattım. Kapattıktan sonra da 1-2 tur böyle biraz geçiriyorum ve çıkartıp ipimi kesiyorum. Şimdi küçük bir fil yaptığımız için böyle bir boyuta ulaşmış olduk. Şuraya 4 tane de ayak öreceğiz. Yanlarına da kalp öreceğiz. Şu yanlara da hafif gözle yapıp işlemeyle filimizi bitireceğiz aslında. Minik bir şey olacak. Yani ördüğümüz oyuncakların yanına aksesuar olarak kullanmak maksatlı. Ayakları için yine zemine kullandığım ipi alıp yapacağım şey çok basit. Sihirli halkanın içerisine 5 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Sihirli halkamı sıkıca kapatıp şöyle yana bir tane kaydırıp ayak şeklimi oluşturuyorum. Dikmek için uzun kesim bir tanesini, diğerlerini kısa keselim. Sadece bir tane uzun kestiğimiz iple dikiş işlemlerini tamamlarız. Bunu uzun kestik. İpimiz kaçmış. Buna dikkat edelim. Bunu kısa keselim. Kısa keselim. 4 tane daha bundan yapacağız. 3 tane daha bundan yapacağız. Toplam 4 tane ayağımız olacak. Buralara dikeceğiz. Daha sonra da kalp yapacağız. Yanlarına. Kulak niyetiyle. Kalp için başka bir rengi kullanalım. Siz de dilediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Ben bu rengi kullanarak kalp yapacağım. Evet, turkuaz renkte ipimle yapacağımı söylemiştim kalp için. Önce sihirli halkamın içerisine 9 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 yaptım. Yine her zamanki gibi sıkıca kapatıyorum. Sihirli halkam. Kapattım. Şu yandaki ilmeğin hemen ilk sık iğneme daha doğrusu kaydırıyorum. Tam yuvarlak halini veriyorum. Tam yuvarlak halini verdikten sonra 3 tane zincir çekip yukarı çıkıyorum. 3 tane zincir çekip yukarı çıkıyorum. Sonra aynı sık iğnenin içerisine üçlü trabzan yapacağım. Yani tığımın üzerine 2 tane ilmek alıyorum. Aynı sık iğneye batıyorum. Yine bir ip çekiyorum. Sırayla 1 2 3 üçlü trabzan yapıyorum. Sonraki sık iğnemin içerisine ikili trabzan yapıyorum bu sefer. 1 2 ikili trabzan yaptım. Sonraki sık iğnemin içerisine yarım trabzan yapıyorum. Yani direkt hop çekiyorum. Çektim. Sonraki sık iğnemin içerisine sadece sık iğne yapıyorum. Üçlü trabzan yaptım, ikili trabzan yaptım, yarım trabzan yaptım, son kez sık iğne yaptım.
Sonraki yere de yine bir tane sık iğne yapıyorum. Yaptım. Sık iğne yaptım. Sonraki yere ikili trabzan yaptım. Sonra yine sık iğne yaptım. Sonra kalan 3 ilmeğime de buradaki işlemin aynısını yapıyorum aslında. Yani ne yapıyorum? Yarım trabzan, sonra ikili trabzan, ikili trabzan, en son sık iğnemin içerisine, yanlış yere batmayalım. Son sık iğnemin içerisine üçlü trabzan. Gördüğünüz gibi 3 tane de zincir çekip yine aynı sık iğnenin içine batıp kaydırıp kalp şeklimi veriyorum. Bakın kalbim oluştu. Bundan 2 tane yapacağız. 2 tane yaptıktan sonra filimizin yanlarına dikeceğiz. İsterseniz bir tane de yapabilirsiniz. 2 tane yaparsanız da 2 kanada yaparsınız. Şimdi bunu dikme payı bırakarak keselim. Şurayı da temizleyelim. Bunu filimizin burasına sabitliyorum ben bir iğneyle. Sonra ayaklarında demiştim 4 tane diye. Onu da eşit mesafede karşılıklı, bir de 2 tane de öne olacak şekilde dikelim. Tersini çevirip dikelim. Düz yönü dışarı doğru dursun. Daha güzel bir görüntüsü oluyor. Yani şu şekilde dikeceğiz. Yine toplu iğne ile sabitleyelim. Sabitledim. Buraya. Bir tane de karşıya. Yine kalan 2 taneyi de yine yukarıdan bakıp tekrar düzeltebilirsiniz tabii ki. Sabitledim. Dördüncüyü de alıyorum. Bunun bu iç kısımlarını temizlemek lazım. Dikerken kolay olsun diye. Sabitliyorum. Şöyle de bakabiliriz. Yukarıdan nasıl görünüyor, yandan nasıl görünüyor, eşitlikleri. Ona göre ayarlayıp birer hamleyle dikeceğiz. Gördüğünüz gibi buraya da kalbimizi sabitledik. Şuralara da gözlerimizi yapacağız iğne yardımıyla. Şimdi bunları dikmeden önce de gözleri de gösterip videomu tamamlayayım. Daha sonra da örgümüzün sonuna gelmiş olacağız zaten. Gözleri benim fazla kahverengi bir ipim var. Ben onunla yapacağım. Siz isterseniz siyah bir iple de yapabilirsiniz. Aslında zaten çok düz yapacağımız için bir sıkıntı olmayacak. Çok renk fark etmeyecek. Kilitli göz de kullanabilirsiniz tabii ki. O sizin tercihinize kalmış. Şöyle tutup hizalayıp gözlerin şurada olması bizler için iyi olacak. 2 sık iğne geçecek şekilde geçiriyorum. Mümkünse düğümü içeriye itiyorum sık iğnelerin içerisinde. Tabii geçerse. İttim. Onu orada saklayacağım daha sonra. 2 sık iğne aşağıdan tekrar çıkıyorum. Bir tane daha geçiyorum. Sonra karşıya geçeceğim göz yapmak için. Yine aynı hizadan çıkmaya çalışıyorum. Burada burnun kökündeki hizadaydım. Burada da burnun kökündeki hizadan çıkayım. Yani bir üst taraftan şuradan çıktım. Burunla aramda 1, 2, 3 tane sık iğne var. Burunla aramda 1, 2, 3 tane sık iğne var. Zaten yukarıya doğru yapacağım bunu da. Yine 2 sık iğne bakıyorum. Yine 2 sık iğne yukarıdan çıktım.
Bir tane daha yukarı olsa sanki daha iyi olacak. Spiral örüyoruz ya, o yüzden bir tur diğer turla aynı olmayabiliyor karşılıklı. Geçirdim. Bir ip daha geçirdim. Gözlerini. Bunu biraz daha yukarıya dikelim. Şöyle. Ayaklar da dışarı görünecek şekilde olsun. Gözümün yeterli olduğunu düşünüyorum. Ben zaten çok ufak bir fil olduğu için kilitli gözle kullanmanıza çok gerek yok aslında. Dilerseniz siz siyah gözlerle de işleyebilirsiniz. Soluk durduğunu düşünüyorsanız siyah iplerle de işleyebilirsiniz. Ben şimdi göstermek maksatlı böyle yaptım. Daha sonra siyah iple de değiştirebilirim. Son olarak da kuyruğu var. Kuyruğu için de yapacağımız işlem çok basit. İpimizi aldık, şöyle sabitledik. Sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Bu tüyleri biraz bırakacağım ucunda. Bıraktım. Bunu da kuyruk kısmına bu şekilde dikeceğim. Dediğim gibi gözleri siyah yapmak daha iyi olacak. Ben göstermek amaçlı böyle yaptım. Tüm bunları yaptıktan sonra da filimizin işlemlerini tamamlamış olacağız. Şöyle kesereyim ben. Daha sonra siyahla yapayım. Filimizin işlemlerini tamamlamış olacağız. İsterseniz kilitli gözde kullanabilirsiniz. Dikiş işlemlerini tamamladıktan sonra filiniz hazır olacak. Fotoğrafta gördüğünüz fil şeklinde elde etmiş olacaksınız. Kuyruğunu da tamamladık. Birleştirme işlemlerini tamamlayıp filinizi sonlandırabilirsiniz. Bu küçük fil videomuzun da sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olup bana destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.